Bir sabah uyandığınızda bankanızın iflas ettiğini veya devletin hesaplarınıza el koyduğunu düşünün. Peki böyle bir dünyada paranız gerçekten sizin mi? Bitcoin'in doğuşuyla başlayan merkeziyetsizlik hareketi bu sorulara yeni bir yanıt vermeye çalışıyor. Sadece paranız değil, borsalar da merkezi sistemlerin kontrolünde. Geleneksel borsalarda varlıklarınızı yöneten bir şirket bulunur ve paranız onların cüzdanlarında saklanır. Peki bir borsaya güvenmeden işlem yapabilir misiniz? 18. yüzyıl İskoçya'sında sislerle örtülü bir kasabada John adında bir demirci ustası vardı. Ancak o sıradan biri değildi. Kasabanın hem güven kaynağı hem de çözüm ustasıydı. Bir gün kapısından içeri çok ciddi görünümlü bir adam girdi ve ondan sağlam bir kilit yapmasını istedi. Ancak bu kilit sıradan bir kilit olmamalıydı. Gücü ve güveni bir arada taşımalıydı. John uzun süre düşündü ve sonunda çığır açan bir fikir geliştirdi. Birden fazla anahtar gerektiren bir kilit tasarladı. Kilidi açmak için herkesin birlikte hareket etmesi gerekiyordu. İşte bu küçük fikir merkeziyetsizliğin ilk tohumlarından biriydi. O gün kimse farkına varmasa da bu yenilik geleceği şekillendirecek bir fikrin başlangıcıydı. Bu fikrin damarlarında gezinmeden önce sizlere bir soru sormak isterim. Bir şeyin işleyebilmesi için gerçekten birine mi ihtiyacımız var? Ya da daha doğru bir soru, o biri gerçekten gerekli mi? Bu soruyu düşündüğünüzde aklınıza belki de ünlü bir Afrika atasözü gelebilir. Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git ama uzağa gitmek istiyorsan birlikte git. Bu söz merkeziyetçilik ve merkeziyetsizlik arasındaki farkı özetliyor. Tek bir kişi ya da durum hızlı kararlar alabilir. Ancak uzun vadede tüm gücün tek bir merkezde toplanması esneklik ve dayanıklılığı azaltır. Merkeziyetsiz yapılar gücü dağıtarak her bir bireyin katkısını ve kontrolünü öne çıkarır. Bu yaklaşım yalnızca hızı değil, aynı zamanda sürdürülebilirliği de beraberinde getirir. Şimdi bu sorunun peşinden giderek merkeziyetsizlik nedir, neden önemlidir ve merkezi sistemlerden nasıl ayrılır birlikte keşfedelim. Böylece yalnızca tek birine mi ihtiyaç var sorusuna yanıt aramakla kalmayıp, aynı zamanda gücün ve kontrolün nasıl paylaşılabileceğini de keşfedeceğiz. Merkezi ve merkeziyetsiz yapılar. Hangisi daha güçlü? Günümüzde bu kavramları anlamak için geleneksel sistemleri ve merkeziyetsiz alternatiflerini karşılaştırmak oldukça faydalı olacaktır. Geleneksel bankalar gibi merkezi yapılar finansal işlemleri tek bir noktada, yani bankanın kontrolünde gerçekleştirir. Bir banka hesabı açtığınızda tüm işlemleriniz banka tarafından onaylanır, kayıt altına alınır ve gerektiğinde banka belirli sebeplerle hesabınıza müdahale edebilir. Örneğin teknik bir aksaklık, hükümet düzenlemeleri veya banka politikalar nedeniyle paranıza erişiminiz kısıtlanabilir ya da bir transferiniz iptal edilebilir. Kısacası paranın kontrolü tamamen sizin elinizde değildir. Bir aracı kurumun onayına bağlıdır. Merkeziyetsiz sistemler Bitcoin gibi dağıtık ağlarla çalışır. İşlemler binlerce bağımsız bilgisayar tarafından doğrulanır ve her kullanıcı kendi cüzdanına sahiptir. Bu sayede aracı kurumlara ihtiyaç kalmaz. Blockchain teknolojisi verileri merkezi bir sunucuda değil, ağdaki birçok bilgisayarda saklar ve tüm işlemler doğrulanarak blok zincirine kaydedilir. Bu durum güvenlik ve özgürlük sağlar. Çünkü herhangi bir hükümet ya da otorite sadece bir noktayı kapatarak tüm ağı kontrol edemez. Merkeziyetsiz sistemler güveni matematiksel ispat ve dağıtık bir güven mekanizmasıyla oluşturur. Bu da onları sansüre karşı dayanıklı kılar. Bu tür sistemler yalnızca para transferlerinde değil, dijital dünyanın her alanda karşımıza çıkabiliyor. Mesela Web 2 ve Web 3 arasındaki farkları ele alalım. İnternetin evrimi. Web 2'den ve Web 3'ten bahsedeceğiz elbette. Ama bunlar da ne? İkisi, üçü var. Peki biri nerede dediğinizi duyar gibiyim. O halde gelin öncesinde Web'in tarihine kısa bir yolculuğa çıkalım. Web 1, Web 2 ve Web 3 internetin gelişimindeki 3 farklı aşamayı temsil eder. Web 1 yalnızca okunabilir içerik sunarken Web 2 kullanıcıların içerik üretmesine olanak tanıdı. Ancak büyük teknoloji şirketlerinin merkeziyetçi yapısı kullanıcı verilerini toplama ve mahremiyeti tehdit etme sorunlarını ortaya çıkardı. Web 3 ise blockchain teknolojisiyle merkeziyetçiliği ortadan kaldırarak kullanıcılara dijital varlıklarında tam sahiplik sağlıyor ve merkezi otoritelerden bağımsız bir internet yapısı vaat ediyor. Web 3 özgür ve güvenli bir internet vaat ediyor. Ancak ölçeklenebilirlik ve güvenlik gibi sorunlarla hala mücadele ediyor.
Bu dönüşümün temelini oluşturan blockchain teknolojisi ve merkeziyetsizlik kavramı yalnızca internetin değil, finansal sistemlerin ve dijital ekonominin de geleceğini belirliyor. İşte tam da bu noktada blockchain ekosisteminin en önemli isimlerinden biri olan Vitalik Buterin'den, onun vizyonu ve çalışmalarından söz etmemek olmaz elbette. Vitalik Buterin ve merkeziyetsizliğin katmanları. Vitalik Buterin blockchain teknolojisinin temel yapı taşlarından biri olan merkeziyetsizliği yalnızca tek bir boyut olarak görmek yerine çok katmanlı ve çok boyutlu bir kavram olarak ele alıyor. Buterin'in merkeziyetsizlik anlayışı, blockchain ekosisteminin temel dinamiklerini daha iyi kavramak için çok boyutlu bir perspektif sunuyor. Ethereum'un kurucusu Buterin, merkeziyetsizlik ve blockchain ekosistemini The Meaning of Decentralization adlı yazısında 3 farklı boyutta inceliyor. Öncelikle mimari merkeziyetsizlik. Bu sistemin kaç adet düğümden, yani bilgisayardan oluştuğu ve bu düğümlerin arızalanma ya da çevrim dışı kalma durumlarına ne kadar dayanabildiği ile ilgilidir. Yani altyapının ne kadar geniş ve esnek olduğuna bakarız. Ardından yönetimsel merkeziyetsizlik gelir. Bu kavram sistemdeki düğümleri ve işlemleri yöneten, kontrol eden kişi ya da kurumların sayısını ve dağılımını ifade eder. Ne kadar çok farklı aktör sisteme hakimse kontrol merkeziyetçi olmaktan ziyade dağıtılmış demektir. Son olarak mantıksal merkeziyetsizlik. Bir sistemi 2 ya da daha fazla parçaya böldüğümüzde bu parçaların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve sistemin tümünün tek bir büyük bilgisayar gibi davranıp davranmadığını inceler. Yani bölünmüş parçalara rağmen sistemin ortak bir zeka ya da koordinasyon sergileyip sergilemediği burada önem kazanır. Dead DAO saldırısı. Merkeziyetsizliğin karanlık yüzü. Web3 özgür, güvenli ve kullanıcı odaklı bir internet geleceği sunarken hala ölçeklenebilirlik ve güvenlik gibi zorluklarla karşı karşıya. Gelecekte Web3'ün bu dönüşümü internetin gücünü ve bireylerin dijital varlıklar üzerindeki kontrolünü yeniden şekillendirebilir. Bu noktada merkeziyetsizliğin yalnızca bir kavram olmadığını, teknolojiyle nasıl somut hale geldiğini anlamak önemli. Blockchain yalnızca finans dünyasında değil, internetin genel işleyişinde de devrim yaratma potansiyeline sahip. Bu dönüşümün en önemli öncülerinden biri ise şüphesiz Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin. Onun vizyonu ve çalışmaları merkeziyetsiz yapıları daha işlevsel hale getirmek ve ekosistemi daha sürdürülebilir kılmak adına büyük bir etki yarattı. Ancak merkeziyetsizlik büyük avantajlar sunarken bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Bu risklerin en dikkat çekici örneklerinden biri 2016 yılında yaşanan Dead DAO krizi oldu. Merkeziyetsiz yönetişim modelinin en büyük uygulamalarından biri olarak kabul edilen Dead DAO, Ethereum blok zinciri üzerinde geliştirilmiş ve yatırımcıların akıllı sözleşmeler aracılığıyla karar alabildiği bir sistemdi. Ancak kodunda bulunan bir güvenlik açığı nedeniyle saldırıya uğradı ve hackerlar 50 milyon dolarlık fonu ele geçirdi. Ethereum topluluğu bu kriz nedeniyle ikiye ayrıldı. Bir grup saldırının etkilerini geri almak için blok zinciri değiştirmeyi savunurken, diğer grup blok zincirin değişmezliğinin korunması gerektiğini düşündü. Sonunda Ethereum ağı hard fork ile bölündü ve Ethereum ile Ethereum Classic doğdu. Bu olay merkeziyetsiz sistemlerin sunduğu fırsatların yanında yönetimsel zorluklarını ve güvenlik risklerini de gösterdi. Merkeziyetsizlik güven ve özgürlük sağlarken kimi zaman ciddi krizlerin çözümünde topluluğun fikir ayrılığı yaşanmasına neden olabiliyor. Peki bu durum sadece blockchain projeleri için mi geçerli? Merkeziyetsizlik güven ve özgürlük sağlarken kimi zaman ciddi krizlerin çözümünde topluluğun fikir ayrılığı yaşamasına neden olabiliyor. Peki bu durum sadece blockchain projeleri için mi geçerli? Kripto ekosisteminin temel taşlarından biri olan borsalarda da benzer bir güven ve kontrol dengesi söz konusu. İşte tam bu noktada merkezi borsalar ile merkeziyetsiz borsalar arasındaki farkları inceleyerek bu yapılar arasındaki güven ve yönetim anlayışını daha yakından ele alalım. Merkezi borsalar ve merkeziyetsiz borsalar. DEX, artılar ve eksiler. Kripto para dünyasında yatırım yaparken merkezi borsalar ve merkeziyetsiz borsalar arasında bir seçim yapmak gerekir. Her iki modelinde kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Gelin bu iki borsa türünü detaylıca inceleyelim. Merkezi borsalar.
kullanıcı dostu arayüzler ve geniş işlem hacmi. Merkezi borsalar yeni başlayanlar için daha anlaşılır bir arayüze sahiptir ve yüksek işlem hacmi sayesinde likidite sorunu yaşanmaz. Düşük işlem ücretleri ve yüksek hız. İşlemler merkezi altyapı sayesinde oldukça hızlı gerçekleşir ve çoğu zaman daha düşük işlem ücretleri sunar. Merkezi kontrol ve sansür riski. Merkezi borsalar devletler veya düzenleyici kurumlar tarafından kontrol edilebilir. Bu da sansür riskini beraberinde getirir. Kullanıcı fonları borsa tarafından saklanır. Kullanıcıların varlıkları borsanın elinde olduğundan kullanıcı fonları borsa tarafından saklanır. Kullanıcıların varlıkları borsanın elinde olduğundan hack saldırıları veya iflas durumlarında ciddi kayıplar yaşanabilir. Merkeziyetsiz borsalar. Varlıklar üzerinde tam kontrol. Kullanıcılar özel anahtarları kendilerinde tuttuğu için fonlarını tamamen kontrol edebilir. Sansüre dayanıklıdır. Merkezi bir otorite olmadığı için herhangi bir kurum veya hükümet tarafından kapatılamaz. Daha yüksek işlem ücretleri. Özellikle Ethereum gibi ağlarda işlem ücretleri yani gas fee oldukça yüksek olabilir. Daha karmaşık kullanıcı deneyimi. Merkeziyetsiz borsalar teknik bilgi gerektirdiğinden yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir. Merkeziyetsizliğin genel avantajları ve dezavantajları. Merkeziyetsizlik bireylere daha fazla özgürlük ve güvenlik sunan bir yapı inşa eder. Kullanıcılar kendi varlıklarını yönetebilir ve işlemler blockchain üzerinde kayıt altına alındığından bu dolandırıcılık ve manipülasyon risklerini azaltarak finansal sistemin güvenilirliğini artırır. Ayrıca topluluk temelli karar alma mekanizmaları sayesinde daha adil ve demokratik bir yapı oluşturulur. Ancak merkeziyetsiz sistemlerin bazı zorlukları da vardır. Öncelikle karar alma süreçleri daha uzun sürebilir ve yönetim mekanizmaları karmaşık olabilir. Teknik bilgi eksikliği kullanıcıların merkeziyetsiz platformları kullanmasını zorlaştırabilir. Bunun yanında blockchain üzerindeki işlemler geri döndürülemez olduğundan yapılan hatalar geri alınamaz ve ciddi kayıplara yol açabilir. Peki bugün ne kadar merkeziyetsiziz? Kripto ve DeFi dünyasında merkeziyetsizlik hızla gelişiyor. Örneğin Uniswap gibi platformlarda VSTR token gibi varlıkların Web3 cüzdanlarıyla alınıp satılması bu teknolojinin ne kadar ilerlediğini gösteriyor. Ancak bu gelişmeler henüz klasik borsalar kadar kolay ve erişilebilir bir seviyeye ulaşmış değil. Kullanıcıların bu sistemleri etkin bir şekilde kullanabilmesi için hala belirli bir teknik bilgi ve deneyime sahip olması gerekiyor. Yani merkeziyetsizlik büyük bir potansiyele sahip olsa da geniş kitleler için günlük hayatta ana akım haline gelmesi adına aşılması gereken bazı engeller bulunuyor. Genel olarak bakıldığında bu dönüşüm süreci hızla ilerliyor. Ancak tam merkeziyetsiz olma yolunda henüz başındayız. Merkeziyetsizliğin özgürlük ile kaos arasındaki dengesi teknolojik gelişmeler ve toplumsal kabul ile şekillenecek. Bu süreç dikkatli bir yönetim gerektiriyor. Çünkü her ne kadar merkeziyetsizlik özgürlüğü temsil etse de hata yapmadan öğrenmek mümkün değil. Bu videoda merkeziyetsizliği ele aldık. Bir sonraki blockchain tarihi konu başlıklı videomuzda tekrardan görüşmek üzere.